Bitcoin ve diğer kripto coinlerden bahsederken şimdiye kadar hep iyi şeylerinden bahsettik. Ama bir de işin öteki tarafı var. Kötü tarafları var. Bugünkü videoda ilk kez Bitcoin ya da kripto coin alacak arkadaşlara dikkat etmeleri gereken 4 adet önemli noktadan bahsedeceğim. Öncelikle ilk defa Bitcoin alacak herkesin bilmesi gereken en önemli şey volatilite. Arkadaşlar volatiliteye hazırlıklı olun. Tamam, Bitcoin 2008'de icat edildiğinden bugüne uzun trende baktığınız zaman sürekli yükseliş göstermiş. Bu okey ama aralarda dip yaptığı da oluyor. Ve bu dipler öyle borsadaki gibi %10, %15 gibi değil. Düştüğü böyle yarı yarıya, hatta %90 değerini kaybettiği dönemler de oldu. Böyle hareketlere kalbiniz hazırlıklı değilse Bitcoin yatırımı yapmadan önce 2 kez düşünün. İkinci önemli mesele ise güvenlik. Şimdi kripto paralar bazı konularda acayip güvenli. Blok zincir teknolojisine dayandığı için mesela geriye dönük kayıtlar değiştirilemiyor. O yüzden aynı para birden fazla kez kullanılamıyor. Kalpazanlık yapmanın şansı yok. Birilerine işte transfer yaparken dolandırmanın şansı yok. Ama öbür taraftan acayip güvensiz olduğu taraflar da var. Mesela ne var? Satın aldığınız Bitcoin ya da diğer kripto paraların güvenliğinden tamamen siz sorumlusunuz. Örneğin diyelim dün gittiniz btctürk.com'dan ya da Paribu'dan kendinize Bitcoin satın aldınız. Sonra akşam eve de oturup oh işte ben Bitcoin aldım, ben de kar edeceğim diye böyle rahat bir şekilde oturmanızı sağlayacak bir sebep yok. Çünkü bu BTC Türk, Paribu gibi sitelerin ne kadar güvenli olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Yarın BTC Türk ya da işte Paribu ya da neyse hacklenecek olursa oradan aldığınız Bitcoin'lerin hepsi kaybolabilir. O yüzden bence Bitcoin'i dijital paradan öte emtia gibi düşünmek daha mantıklı. Hani bunu Cumhuriyet altına almaya benzetebiliriz. Cumhuriyet altına aldığınız zaman kapınızın önüne koymuyorsunuz. Sokak kapısının önüne koyarsanız büyük ihtimalle çalınır. Ya da aldığınız altını gidip işte tanımadığınız bir adama emanet etmiyorsunuz. Kaçıp gidebilir. Bitcoin de öyle düşünmeniz mantıklı. Aldığınız Bitcoin'i nerede saklayacağınızı, işte kasada mı saklayacaksınız, yastık altında mı, kime güveneceğinizi iyi araştırıp bu konuda doğru yeri seçmeniz lazım. Güvenlik sıkıntısı sadece hacklenme konusuyla alakalı değil. Bu Bitcoin'i satın aldığınız siteler yarın kepenk indirip kayıplara karışabilir. O zaman yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Neden yapabileceğiniz hiçbir şey yok? O da üçüncü maddemizle alakalı. Çünkü şu an sektörde hiçbir regülasyon yok. Kripto paralar daha çok yeni ve alışagelmedik bir gelişme. O yüzden şu an bütün dünya bunu nasıl regüle edeceği konusunda şaşkınlık içinde. O yüzden aslında hepimiz karanlık sulardayız. Mesela örnek vermek gerekirse bankadan hesap açıp döviz aldığınız zaman ve diyelim ki bankanın bütün sistemleri çöktü. O parayı kurtarmanızın şansı var. İşte bankadan aldığınız banka cüzdanıyla gidersiniz, paranızı istersiniz. Ha diyelim banka para yok saymıyorum, vermiyorum dedi. O zaman kanunlar yoluyla devlet yine arkanızda. Gene o parayı kurtarırsınız. Ama bir önceki maddede bahsettiğim gibi bugün size Bitcoin satan mecralar kaçıp gidecek olursa, ortadan kaybolacak olursa yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Gidebileceğiniz hiçbir kapı yok. O yüzden Bitcoin aldığınız mecra olsun. İşte ne bileyim bu ICO offeringler var. ICO yatırımları olsun. Coin borsaları olsun. Bu gibi yerlerden hangilerini kullanacağınızı iyi araştırın, iyi karar verin. Son maddemizde altyapı eksikliği. Bugün Bitcoin'i harcayabileceğiniz, kullanabileceğiniz yer mesela çok az. Hani sadece böyle sağda solda sembolik işte Bitcoin'le ödeme kabul ediyorum falan diyen restoranlar, kafelerden başka adam akıllı Bitcoin'in bir kullanım alanı yok. Aynı eksiklik Bitcoin alım satım konusunda da geçerli. Şu an Bitcoin alabileceğiniz, Bitcoin saklayabileceğiniz, diğer coinlere exchange yapabileceğiniz site sayısı da çok sınırlı. Ve bu altyapı eksikliği işte bu ilk maddede bahsettiğimiz ciddi fiyat hareketlerinde başınızı ağrıtabilir. Diyelim ki Bitcoin'in fiyat düşüşü oldu, burnunu aşağı çevirdi. Siz bunu görür görmez hemen gideyim de Bitcoin'lerimi satayım, en azından zararımı minimuma indiririm dediniz. Ve Bitcoin'i satacağınız siteye girdiniz. O gün o satışı yapmama ihtimaliniz var. Yani yapamayabilirsiniz. Niye yapamayabilirsiniz? Çünkü sizinle aynı işi yapmaya çalışan on binlerce insan olacak. On binlerce insan
aynı siteye çullandığı zaman o site çöküyor. Kimse işlem yapamıyor. Siz de o zaman paranızı kurtaramayabiliyorsunuz. Bu peki neden oluyor? Söyleyeyim. İşte önceki maddelere de dokunuyor dediğim gibi. Regülasyon eksikliği var. Ortalık şu an acayip denetimsiz. İşte Bitcoin alım satım yapılan sitelerin altyapısını işte sizin şirket web sitesini yaptırdığınız, blogunuzu yaptırdığınız Ahmetler Mehmetler yazıyor yani. Öyle bir bankacılık altyapısı kadar sağlam insanlar çalışmıyor bunun arkasında ya da onlar kadar kaynakları yok. O yüzden hani bu tip tehlikeler yaşayabiliyoruz. Belki de sistemin altyapısından, güvenliğinden, sağlamlığından değil, belki de bu Ahmetler Mehmetler Bitcoin düşerken millet Bitcoin'i satmasın diye siteyi kapatıyorlar. O zaman da yapabileceğimiz bir şey yok. Niye? Çünkü regülasyon yok. Yani sonuç olarak Bitcoin'in olumlu yanlarının olduğu kadar olumsuz yanları da var. Bitcoin hayatımıza daha çok girdikçe, dünyada daha yaygın hale geldikçe bu bahsettiğim sorunlar ortadan kaybolacaktır eminim. Ama böyle bizim gibi trene erken binen insanlar için bu tehlikeler söz konusu. Önümüzdeki videolarda en iyi işte alım satım yerleri, en iyi exchange siteleri hangisi? Bu konudaki deneyimlerimi paylaşacağım. Bunun yanı sıra aldığınız Bitcoin'leri uzun vadeli saklamak istiyorsanız en iyi saklama metodu nedir? Bununla ilgili de bir video yapacağım. Bu konuları merak ediyorsanız kanalıma abone olun. Bu videoyu da beğendiyseniz lütfen beğenin. Bitcoin almayı düşünen arkadaşlarınız varsa da paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.